Ama tüm bunlar, sadece gerçek Dunwich korkusunun ön süsüydü. Resmi etekler şaşkın yetkililer tarafından yapıldı. Anormal detaylar basından ve kamuoyundan açıkça korundu ve adamlar Dunwich'e gönderildi. Aylesbury'de ise mülk araştırması ve varis olabilecek herkesi bilgilendirmesi merhum Wilbur Wadley'in hikayesiydi. Kırsal alanı büyük bir şekilde buldular. Hem kubbeli altındaki artan gürültüler nedeniyle bir huzursuzluk. Tepe ve alışılmadık koku ile dalgalanan dalgalar nedeniyle sesler giderek büyük boş kabuktan geliyordu. Wadley'nin tahtalı çiftlik evi, E.A.R.L. Sawyer, atı bakan ve Wilbur'un yokluğunda sığırlar çok akut bir vaka geliştirmişti. Sinirleniyordu. Yetkililer, gürültülü bu yere girmemek için bahaneler buldular, pansiyonlu yer ve ölenlerin incelemesini sınırlamaktan memnundular, yaşam alanları, yeni tamir edilmiş kulübeler. Tek bir ziyarete kadar. Dosyada bulundular. Aylesbury'deki mahkeme binasında ağır bir rapor ve davalar. Varislik konusunda hala devam ettiği söyleniyor. Yukarı Miskatonik'ten sayısız çürük vadeli, vadi. Garip harflerle neredeyse bitmek bilmeyen bir el yazması. Bir büyük defterde bulundu ve boşluk nedeniyle bir tür günlük olarak karar verdim. Mürekkep ve yazı varyasyonları. Kafa karıştırıcı bir bilmece sundu eski büroda bulunan ve sahibinin evi olarak kullanılan masa. Bir haftalık tartışmadan sonra Miskatonik Üniversitesi'ne gönderildi. Ölenin tuhaf kitap koleksiyonuyla birlikte, inceleme için ve olası çeviri. Ama en iyi dilbilimciler bile kısa sürede bunun kolayca çözülmesi pek olası olmadığını anladı. Antik altının izi yok. Wilbur ve Old Wadley'nin borçlarını her zaman ödediği bu yöntem henüz keşfedilmedi. 9 Eylül'ün karanlığında dehşet patladı. Akşam boyunca tepe sesleri çok belirgindi ve köpekler bütün gece telaşla havladı. 10. gün erken kalkanlar bir havada tuhaf bir koku vardı. Saat 7 civarında Ladder Brown, kiralık erkek George Corey, St. Cold Spring Glen ile köy arasında, aceleyle ineklerle birlikte sabah Tenacre Meadow'a yaptığı geziden telaşla geri dönmüştü. Mutfağa sendeleyerek girerken neredeyse korkudan kasılıyordu. Ve dışarıdaki bahçede de korkmuş olmayan sürü pençelerini söylerdi ve acınası bir şekilde mırıldandı, paylaştıkları panikte çocuğu takip etmişti onunla. Nefesler arasında Ladder, hikayesini Bayan S. Corey'e aktardı. Vadinin ötesinde kuyu yukarıda, Bayan Corey, onlar tam bir yerde. Tır, gök gürültüsü gibi kokuyor, tüm çalılar ve küçük ağaçlar. Ben bir house gibi kenardan geri itildi. Ve bu sorun değil. Çizgide izler, Miss Corey. Varil başı büyüklüğünde büyük round izleri, hepsi derinlere gömülmüş. Bir fil beni yanında tutmuş gibi, sadece 4 metre daha fazla bir görüntü yapabilir. Koşmadan önce 1-2 tane baktım ve hepsini gördüm. Bir yerden yayılan çizgilerle kaplıydı. Sanki büyük palmiye yaprağı yelpazesi, 2 ya da 3 kat büyük, benden hoşlanıyordu. Dawn'u rada sıkıştırdı. Ve kokusu berbattı, olduğu gibi Around büyücü Wadley eski house. Burada tökezledi ve korkudan yeniden titredi, onu eve uçurdu. Bayan Corey, daha fazla bilgi çıkaramayarak, komşuları aramaya başladı. Böylece turlarından itibaren büyük dehşetleri haberdar eden panik girişimi başladı. Sally'yi aldığında Sawyer, Wadley'e en yakın yer olan Seth Bishop, Seth'a ev işçisi, sıra ona verilmişti, aktarmak yerine dinlemek. Sally'nin oğlu için kötü uyuyan Chunje, Wadley'in yanına doğru tepedeydi. Ve bir kez oraya baktıktan sonra korkuyla geri fırlamıştı. Bay Bishop'un ineklerinin bütün gece dışarıda bırakıldığı bir otlak. Evet, Bayan Corey, dedi Sally'nin titrek sesi parti telinden. Lütfen o yeni geri döndü ve konuşamadı. Scared olmak beyin, scared. Eski Wadley'in house'unun tamamen patladığını söylüyor. Ağaçlar Round'u sanki içinde dinamit gibi dağıttı. Sadece alt kat henüz bitmedi, ama tamamen bir tür ile kaplı. Kötü kokan katran gibi şeyler ve yardımcılara damlalar damlamaktadır. Yan ağaçların uçup gitmesiyle birlikte havaya uçuruldu. Ve berbat bahçede daha nazik izler, büyük Round daha büyük bir Round'dan daha büyük işaretler. Hogshead ve şişmiş House'daki gibi şeylerle yapışkan. Chenjay, diyor ki Madders'e doğru gidiyorlar, orada büyük bir alanlar var. Daha geniş bir ahırda mat var, tüm şok duvarları her yerde yıkılmıştı nereye giderse gitsin. Ve diyor ki, diyor Bay Corey, çünkü Seth'e bakmak istedi.
Korkudan korkardı ve onları yukarı otlakta yakınlarda koymak Devil's Hope Yard berbat durumda. Onlara yapışan ip tamamen yok oldu. Neredeyse geriye kalanların en çok kan emdiği ve üzerlerinde yaralar var sanki Vadele'nin. Sığırlarında Lavini'nin siyah veletini hiç doğdu. Seth henüz onları izlemeye gitti ama ben ona inanacağım. Büyücü Vadele'nin yanına çok yaklaşma. Chenjay bakmadı büyük matlı Dao Daun alanının nasıl yol aldığını görmek için büyük bir nokta var. Bu Arthur otlak alanı ama onun vadiye doğru olduğunu düşündüğünü söylüyor. Köy, sana söylüyorum Bayan Cory, onlar daha önce de yurt dışında değillerdi. Yurt dışında ve sanırım siyah Wilbur Vadeli, onu terk ettiği kötü adam. Onun üremesinin en altında. O herkese söyler, tamamen insan değil ve bence o ve eski Vadeli o çivili hiç de kalkmış olmalı. Kendisi kadar insanı bile değil. Görünmeyen şeyler aralarında Dunwich, insan gibi yaşamak. İnsan gibi değil. Baba bir kız gecesiydi. Sabaha doğru Chenjay Cole, Spring Glen'de Whippoorwill'ları o kadar gösterişli halde görmüştü ki. Yapamıyordu hiç uyuma. Sonra başka bir baygın bir sound olduğunu düşündü. Büyücü Vadele'ye doğru. Daha nazik bir tahta yırtma ya da yırtma gibi, büyük bir kutu ya da sandık tüylerini açıyordu. Ne var ki bu ve, güneş doğana kadar hiç uyumadığını ve hemen uyumaya gittiğini. Bu sabah ama Vadeli, S'ye gitmesi ve ne olduğunu görmesi gerekiyor. Mesele, yeterince görüyor, sana söylüyorum, Bayan Cory. Bu hayır demek değil. İyi ve bence tüm erkekler de parti yapmalı ve yap artık. Biliyorum her şey berbat ve zamanımın yaklaştığını hissediyorum. Ama ne olduğunu sadece Tanrı biliyor. Ladder'ın o büyük izlerin nereye götürdüğünü fark etti mi? Hayır mı? Wall, Miss Cory, eğer vadinin bu tarafındaki vadide olsalardı ve henüz senin yerine varmadın. Geç saatler gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Vadinin kendisi. Bunu yaparlardı. Ben de Cole, Spring Glen olmadığını söylüyorum. Sağlıklı ve düzgün bir yer. Orada kamçı ve ateş böcekleri asla olmaz sanki onlar Tanrım'ın yaratıcılarıymış gibi davranıyorlar. Ve akrabalarınızın dediği gibi onlar. Havada tuhaf şeyler duyuyor ve konuşurken her yere ulaşabilirsin doğru yerde dur. Kaya düşüşleri ve ayı ininin yanında. O öğleye kadar Dunwich'teki erkeklerin tam 3'ü yeni inşa edilmiş Vadeli harabeleri. Arasındaki yollar ve çayırlar üzerinde bir asker ve Cold Spring Glen. Dehşete inceliyor, sakat olmuş piskopos sığırları, çiftlik evinin garip. Gürültülü enkazı ve tarlaların ve yol kenarlarının morarmış, matlaşmış bitki örtüsü. Dünyaya ne fırlatan olursa olsun, kesinlikle aşağıya inmişti. Büyük kötü niyetli vadi. Çünkü kıyıdaki tüm ağaçlar eğilmiş ve kırılmıştı ve uçurumun ortasında büyük bir cadde kazılmıştı. Çalılıklar. Sanki bir çığ tarafından fırlatılmış bir ev neredeyse dikey eğimdeki karmaşık. Büyümelerin arasından aşağı kaydı. Aşağıdan hiçbir ses gelmedi. Sadece uzak, tanımlanamaz bir fetır. Ve erkeklerin uçurumda kalmayı tercih etmesi şaşırtıcı değil ve bilinmeyen C.Y.C. Lopi'nin dehşetini. Sakal altına almak yerine tartışmak yuvasında bulunuyor. Partide bulunan 3 köpek öfkeyle havlamıştı. İlk başta ama vadiye yaklaştığında korkmuş ve isteksiz görünüyordu. Birisi haberi Aylesbury transkripte telefonla iletti. Ama editör, Dunwich'ten gelen vahşi hikayelere alışkın. Sadece bir uydurma yaptı bununla ilgili esprili bir paragraf. Kısa süre sonra bu ürün Associated Press. O gece herkes eve döndü, her ev ve ahır barikat oldu. Mümkün olduğunca sert bir şekilde. Elbette, sığırların da bu işe girmesine izin verilmiyordu açık otlakta kalmak. Saat 2 civarında korkunç bir koku ve Elmer Frye'nin evindeki köpeklerin vahşi havlaması evi uyandırdı. Cold Spring Glen'in doğu kenarında yer aldı ve herkes bir yerden boğuk bir hışırtı ya da yalama sesi duyabiliyordu dışarıda. Bayan Frye, komşuları aramayı önerdi ve Elmer kabul etmek üzereyken kırılan odun sesi onların üstüne patladı müzakereler. Görünüşe göre ahırdan gelmiş ve hızla ardından korkunç bir çığlık ve sığırlar arasında yere vuruldu. Sessizlik. Köpekler köleleştirilmiş ve korkudan uyuşmuş ailenin ayaklarına yakın çömelmişti. Frye alışkanlıkla bir fener yaktı ama bunun ölüm olacağını biliyordu o siyah çiftlik bahçesine çıkmak için. Çocuklar ve kadınlar inledi, bağırmaktan kaçınan belirsiz, kalıntı bir içgüdü.
Savunma ve hayatlarının sessizliğe bağlı olduğunu söylüyordu. Sonunda sığırların sesi zavallı bir inleme ve büyük bir inleme ile azaldı. Çıtırtı, çarpma ve çatırdama sesi geldi. Fraylar, bir arada toplanmışlar oturma odasında. Son yankılar kesilene kadar hareket etmeye cesaret edemedi Cold Spring Glen'in çok aşağılarında. Sonra, karamsar inlemeler arasında. Geç Whippoorwills'in vadideki ahır ve şeytani pipo çalınması, Selina Frye telefona sendeleyerek yaklaştı ve bulabildiği haberleri yaydı. Korkunun ikinci aşaması. Ertesi gün tüm kırsal panik içindeydi. Ve korkmuş, iletişim olmayan gruplar o şeytani şeyin olduğu yere gelip gitti gerçekleşti. İki dev yıkım alanı vadiden uzanıyordu Frye çiftlik bahçesine kadar. Çıplak alanları korkunç baskılar kapladı. Toprak ve eski kırmızı ahırın bir tarafı tamamen çökmüştü. Of sığırların sadece yaklaşık 1/4 bulunup tanımlanabildi. Bazıları bunlar ilginç parçalar halinde olmuştu ve hayatta kalanların hepsi vurulmak zorundaydı. E.R.L. Sawyer, Aylesbury veya Arkham'dan yardım istemenizi önerdi. Ancak diğerleri ise bunun işe yaramayacağını savundu. Yaşlı Zebulon Vadeli, bir sağlamlık ile çöküş arasında yarı yolda asılı kalan bir dal. Uygulamaları gereken ritüeller hakkında karanlık ve çılgın önerilerde bulundu tepeler. Geleneğin güçlü olduğu bir soydan geliyordu ve onun büyük taş çemberlerindeki ilahi anıları tamamen aklımızda değildi. Wilbur ve büyük babasıyla bağlantılıydı. Karanlık, organize edilemeyecek kadar pasif olan bir kırsalın üzerine çöktü. Gerçek bir savunma için. Bazı durumlarda yakın akraba aileler birleşirdi birlikte ve karanlıkta bir çatı altında izler. Ama genel olarak orada sadece önceki gecenin barikat yakarmasının tekrarıydı ve tüfekleri doldurmak. Ve direkt çakmak gibi anlamsız ve etkisiz bir hareket. Kolayca etrafta duruyor. Ancak sadece bazı tepe sesleri oldu. Ve o gün geldiğinde, yeni dehşetin geldiği kadar hızlı gitmişti. Hatta evlenme teklif eden cesur ruhlar bile vardı. Vadide bir saldırı seferi yaptılar. Ancak cesaret etmediler hala isteksiz çoğunluğa gerçek bir örnek göstermek için. Gece tekrar geldiğinde barikatlar tekrarlandı, gerçi ailelerin bir araya gelmesi daha az. Sabahları hem Frye hem de Seth Bishop aileleri köpekler arasında heyecan ve belirsiz bir durum bildirdi. Uzaklardan sesler ve kokular vardı, erken kaşifler ise dehşetle dikkat çekiyordu. Sentinel Hill etrafındaki yoldaki devasa izlerin yeni bir seti. Daha önce olduğu gibi, yol kenarlarında morluklar vardı, dehşetin küfürle büyük bir kısmı. Konformasyon sırasında izlerin iki yönde bir geçiş olduğunu iddia ediyor gibiydi. Sanki taşınan dağ Cold Spring Glen'den gelmiş ve oraya geri dönmüştü aynı yol. Tepenin eteğinde 30 feetlik ezilmiş bir şerit. Çalılar ve fidanlar dik bir şekilde yukarı doğru ilerlerken, Seekers en dik yerlerin bile kaçınılmaz bir iz. Korkunç ne olursa olsun, dik bir taşa tırmanabilirdi neredeyse tamamen dikey bir uçurum. Ve soruşturmacılar yükselirken, daha güvenli yollarla tepenin zirvesine ulaştıklarında patikanın orada sona erdi, ya da daha doğrusu, tersine, orada sona erdi. Vadeleyler cehennem ateşlerini burada yakarlardı ve Mayıs arifesinde masa benzeri taşın yanında. Cehennem ritüellerini ilahi ederler ve Hellowmes. Şimdi o taş, geniş bir alanın merkezini oluşturuyordu. Dağ dehşetiyle etrafta savrulurken, hafifçe iç bükey yüzey, aynı katranlı yapışkanlıkta kalın. Pis bir birikinti vardı. Harabe olan Vadeli çiftlik evinin zemininde dehşetin kaçtı. Adamlar birbirine bakıp mırıldandılar. Sonra aşağı baktılar. Tepe. Görünüşe göre dehşet aynı bir yoldan inmişti. Yükselişinin hikayesi olarak. Tahmin yürütmek boşunaydı. Akıl, mantık ve motivasyonla ilgili normal fikirler kafası karışmıştı. Sadece yaşlı Zebulon, kim grupta değildi. Duruma hakkını verebilirdi ya da makul bir açıklama önerdi. Perşembe gecesi diğerleri gibi başladı ama daha az mutlu bir şekilde sona erdi. Vadideki Whippoorwiller böyle alışılmadık bir şekilde çığlık atmıştı. Birçok kişinin uyuyamaması ve sabah 3 civarında tüm parti, telefonlar titreyerek çalıyordu. Alıcılarını indirenler korkudan çılgın bir ses çığlık attı, yardım et, aman tanrım, ve bazıları. Ünlem kesilince bir çarpma sesi geldi. Başka bir şey yoktu. Kimse bir şey yapmaya cesaret edemedi, kimse bilmiyordu çağrının geldiği sabaha kadar. Sonra duyanlar seslendi.
Hattaki herkes ve sadece F.R.Y.S. ailesinin cevap vermediğini gördüler. Gerçek bir saat sonra, aceleyle toplanan silahlı bir grupla ortaya çıktı. Adamlar vadinin başındaki F.R.Y.E yerine doğru ağır ağır yürüdüler. Öyleydi. Korkunç, ama pek sürpriz değildi. Daha fazla alanlar ve canavar vardı. Baskı izleri vardı. Ama artık ev yoktu. Bir şekilde çökmüştü yumurta kabuğu gibi ve harabeler arasında ne yaşayan ne de ölü olamazdı. Keşfedildi. Sadece bir koku ve katranlı bir yapışkanlık. Elmer F.R.Y.S. ailesi Dunwch'ten silindi. Bu arada, daha sessiz ama ruhani açıdan daha dokunaklı bir dönem dehşet. Kapalı kapının arkasında siyah bir şekilde çözülüyordu. Arkham'da, raflarla dolu bir oda. İlginç el yazması kaydı veya günlüğü Wilbur Vadeli. Çeviri için Miskatonic Üniversitesi'ne teslim edildi. Dil uzmanları arasında büyük endişe ve şaşkınlık yaratmıştı, hem eski hem de modern. Tam da alfabe, bir genel olmasına rağmen Mezopotamya'da kullanılan yoğun gölgeli Arapçaya benzerlik, mevcut hiçbir otorite tarafından kesinlikle bilinmiyordu. Son sonuç, dilbilimciler metnin yapay bir alfabeyi temsil ettiğini belirtti, şifre etkisi veriyor. Ancak olağan yöntemlerin hiçbiri yok. Kriptografik çözüm, uygulandığında bile herhangi bir ipucu sağlıyor gibi görünüyordu yazarın. Kullanabileceği her dile dayanarak, Vadeli'nin odasından alınan antik kitaplar. Sürükleyici bir şekilde ilginç ve birçok durumda yeni ve korkunç açmayı umut veriyor filozoflar ve bilim insanları arasındaki araştırma alanları, pek etkili değildi. Bu konuda ne olursa olsun yardım edin. Bunlardan biri, ağır bir kitap. Demir bir toka, başka bir bilinmeyen alfabede yazılmıştır, bu çok farklı bir kadroya sahipti ve her şeyden çok Sanskritçeye benziyordu. Eski defter sonunda tamamen Doktor Armitage'ın sorumluluğuna verildi, hem Vadeli meselesine olan tuhaf ilgisi nedeniyle, hem de geniş dilbilimsel bilgisi ve mistik konudaki becerisi nedeniyle. Antik Çağ ve Orta Çağ'ın formülleri. Armitage, alfabenin ezoterik bir şey olabileceği fikrine sahipti. Eski zamanlardan gelen bazı yasak tarikatlar tarafından kullanılıyor. Ve bu büyücülerden birçok biçim ve gelenek miras almıştır. Saracenik dünyası. Ancak bu soruyu hayati bulmadı. Çünkü sembollerin kökenini bilmek gereksiz olurdu. Eğer, tahmin ettiği gibi, modern bir dilde şifre olarak kullanılıyordu. O yazının büyük miktarı göz önüne alındığında, yazar başka bir konuşma yapma zahmetini bile istemezdi, kendi ifadelerinden daha fazla. Belki bazı özel formüller ve büyülerle hariç. Buna göre el yazmasını ön varsayımla eleştirdi. Çoğunun İngilizce olduğunu söyledi. Doktor Armitage, meslektaşlarının tekrar eden başarısızlıklarından biliyordu ki, bilmece derin ve karmaşıktı ve bu basit bir yöntem değildi, çözüm bile bir denemeyi hak edebilir. Ağustos sonu boyunca tahkim yaptı. Kendisi kriptografinin kitlesel bilgisiyle en dolayı kullanıyor. Kendi kütüphanesinin kaynaklarını ve gece gece boyunca yürüyerek, Tridemius'un Poligrafia adlı eseri, Giambattista Porta'nın De Furtivis Literarum Notis, De Vigenere'nin Traite des Chiffres, Falconer'ın Cryptomnesis Patefacta, Davis ve Tyknsen'in 18. yüzyılı incelemeler ve Blair von Marten gibi oldukça modern otoriteler tarafından incelenmiştir. Ve Klüber'in Kriptografik adlı eseri. Kitapları incelemesini karıştırdı, el yazmasına yönelik saldırılarla. Ve zamanla ikna oldu, en ince ve en zekice biriyle uğraşmak zorunda kaldığı. Kriptogramlar, burada birçok ayrı harf listesi vardır. Çarpma tablosu gibi düzenlenmiş ve mesaj sadece başlatılmışların bildiği keyfi anahtar kelimeler. Eski otoriteler yenilerden daha faydalı görünüyordu ve Armitage sona erdi. El yazmasının kodunun çok eski bir tarihe sahip olduğu şüphesiz. Uzun bir mistik deneyciler zincirinden aktarılmış. Birkaç gündüz ışığına yakın gibi göründüğü zamanlar. Ancak beklenmedik bir şey tarafından geri çekiliyordu. Engel. Sonra, Eylül yaklaşırken bulutlar dağılmaya başladı. El yazmasının bazı bölümlerinde kullanılan bazı harfler ortaya çıktı, kesinlikle ve kesinlikle. Ve metnin gerçekten İngilizce olarak. 2 Eylül akşamı son büyük engel çöktü ve Doktor Armitage ilk kez Wilbur'un kesintisiz bir pasajını okudu. Vadeli'nin yıllıkları. Aslında herkesin düşündüğü gibi bir günlüktü. Ve açıkça karışık okült bilgiyi yansıtan bir tarzda işlenmişti ve onu yazan tuhaf varlığın genel okuryazarlığı,
Neredeyse Armitage'ın çözdüğü ilk uzun pasaj, Kasım tarihli bir kayıt. 26.916 tarihli bu tarih son derece şaşırtıcı ve huzursuz edici oldu. Yazılmıştı, o hatırlanıyordu, 3,5 yaşında, bir çocuk gibi görünen 12 ya da 13. Bugün Sabaoth için Aklo'yu öğrendi, koştu, ki sevmiyordu. Hesap vermesi tepeden yapılıyordu, havadan değil. Yukarıdaki düşündüğümden daha ileride. Ve o kadar değil. Çok fazla toprak beynine sahip. Elam Hutchinson Collie Jack'ini vurdu beni ısırmak için. Ve Elam, cesaret ederse beni öldüreceğini söylüyor. Sanırım o, yapmayacağım. Dedem dün gece bana DHO formülünü söylemeye devam etti. Ve ben. Sanırım şehir içi 2 manyetik kutbu gördüm. O kutuplar toprak temizlendiğinde, eğer geçemezsem, DHOHNA formülüyle uyguladığımda. Havadan söylediler. Sabbat'ta dünyayı temizlemem yıllar sürecek ve sanırım büyük babam o zaman ölmüş olacak. Bu yüzden öğrenmem gerekecek. Düzlemlerin tüm açıları ve yıl ile arasındaki tüm formüller. NHHNGR. Dışarıdan yardım edecekler. Ama bedeni alamıyorlar insan kanı olmadan. Üst katta doğru kadro olacak gibi görünüyor. Yuriş işaretini yaparken ya da gücü üflediğimde. Bunu biraz görebiliyorum. İBN Gazi'nin orada olduğu gibi, Mayıs arifesi 10 dahildeki onlarca yakın. Diğer yüz biraz azalabilir. Acaba nasıl görüneceğim? Dünya temizlenmiş ve üzerinde hiçbir dünya varlığı yoktur. Gelen Aklo Sabaoth ise benim dönüştürülmüş olabileceğimi söyledi. Çünkü çok fazla. Dışarıda çalışmak için. Sabah. Doktor Armitage'ı soğuk bir terle ve çılgınca uyanık konsantrasyon. Bütün gece el yazmasını bırakmamıştı, ama elektrikli ışığın altında masasında oturuyordu. Sayfa sayfa çeviriyordu, şifreli metni çözebildiği kadar hızlı titreyen ellerle. O eşini gergin bir şekilde aramıştı ve evde olmayacağını söyledi. Zar zor atabileceği evden ona bir kahvaltı getirdi, bir ağız dolusu. O gün boyunca okumaya devam etti, ara sıra sinirlendirici bir şekilde duraklıyordu. Karmaşık anahtarın yeniden uygulanması gerekli hale geldi. Öğle ve akşam yemeği ona getirildi. Ama sadece en küçük bir kısmını yedi. Ertesi gecenin ortalarına doğru sandalyesinde uyudu. Ama kısa sürede, gerçekler kadar korkunç kabuslar karmaşasından uyandı. Ve ortaya çıkardığı insanın varlığına yönelik tehditler. 4. Eylül sabahı, Profesör Rice ve Doktor Morgan bir süre onu görmekte ısrar etti. Ve titreyerek ayrıldı ve külgürü. O akşam yatağa gitti. Ama sadece aralıklı uyudu. Çarşamba, ertesi gün. El yazmasına geri döndü ve hem mevcut bölümlerden hem de sahip olduğu bölümlerden bolca notlar alarak, zaten çözülmüştü. O gecenin erken saatlerinde biraz uyudu. Ofisinde rahat bir sandalyede oturmuş, ama daha önce tekrar el yazmasında bulunuyordu. Şafak. Öğleden bir süre önce Doktor Hartwell aradı ve görüştü ve çalışmayı bırakmasında ısrar etti. Reddetti, bunun böyle olduğunu ima etti, onun için en hayati öneme sahip olan. Günlükte ve zamanında açıklama vaat ediyordu. O akşam, tam alacakaranlık çökerken, korkunç incelemesini bitirdi ve yorgun bir şekilde geri çöktü. Karısı, yemeğini getirirken onu bir yarı komatos halde buldu, ama onu uyaracak kadar bilinçliydi. Gözlerinin notlara kaydığını görünce keskin bir çığlık attı. Zayıfça ayağa kalktı, karalanmış kağıtları topladı ve hepsini mühürledi. Büyük bir zarfın içinde, hemen iç kabanına koydu. Eve dönecek kadar gücü vardı. Ama çok net içeriydi, tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğundan. Doktor Hartwell hemen çağrıldı. Çünkü, doktor onu yatağa yatırdı. Ama sadece defalarca mırıldandı. Ama Allah aşkına, ne yapabiliriz? Doktor Armitage uyuyordu. Fakat ertesi gün kısmen deliryondaydı. Hartwell'e açıklama yoktu. Ama sakin anlarında Rice ve Morgan ile uzun bir konferansın zorunlu bir ihtiyacıydı. Onun vahşi gezintileri gerçekten çok şaşırtıcıydı, çılgınca çağrılar da dahil. Tahtalarla kapatılmış bir çiftlik evinde bir şeyin yıkılması ve harika. Tüm insanlığın yok edilmesi için bir plana yapılan göndermeler ve yer altından tüm hayvan ve bitki yaşamını korkunç bir yaşlı tarafından, başka bir boyuttan gelen varlıklar ırkı. Dünyaya bağırdı, tehlikedeydi. Çünkü yaşlı varlıklar onu soyup sürüklemek istiyordu. Güneş sistemi ve madde kozmoninden başka bir düzleme ya da bir zamanlar düştüğü varlığın evresi. Çağlarca varlık önce.
Diğer zamanlarda korkunç Necronomicon'u çağırırdı. Ve Remigus'un Daimonolatayasını bulma umuduyla göründüğü. Yarattığı tehlikeyi kontrol etmek için bir formül. "Durdurun onları, durdurun," diye bağırdı. O Vadeleyler izin vermek istedi. Onları içeri alır ve en kötüsü geriye kalır. Rice ve Morgan'a bunu yapmamız gerektiğini söyle. Bir şey, kör bir iş, ama tozu nasıl yapacağımı biliyorum. Wilbur buraya geldiğinden beri, 2. Ağustos'tan beri beslenmemiş, ölümü ve bu hızla. Ama Armitage, 73 yaşına rağmen sağlam bir fiziğe sahipti. Ve o gece hastalığını uyuyarak atlattı ve gerçek bir ateş geliştirmedi. O cuma geç saatlerde uyandı, başı ayık ama ayık. Kemiren bir korkuyla ve muazzam bir sorumluluk duygusu. Cumartesi öğleden sonra kendini buna uygun hissetti. Kütüphaneye gidip Rice ve Morgan'ı konferansa çağırmak. Ve o günün geri kalanında ve akşamında 3 adam beyinlerini işkence etti. En çılgın spekülasyonlarda ve en çaresiz tartışmada. Garip ve korkunç kitaplar yığın raflardan ve güvenli depolama alanları ve diyagramlar ile formüller. Kopyalanıyordu, ateşli bir aceleyle ve şaşırtıcı bollukla. Şüphecilik vardı, hiçbiri. Üçü de Wilbur Vadeley'nin cesedini görmüştü, o binanın bir odasında bir zeminde yer aldı. Ve ondan sonra hiçbiri yok, günlüğü biraz bile deli gibi görmeye meyilli hissedebilirdi. Çıldırıyor. Massachusetts Eyalet Polisi'ne bildirim verilmesi konusunda görüşler bölünmüştü. Ve negatif sonunda kazandı. Sadece bazı şeyler vardı. Örnek görmeyenler için inanılmazdı, ki gerçekten öyleydi. Sonraki bazı soruşturmalarda açıkça ortaya çıktı. Gece geç saatlerde konferans, kesin bir plan geliştirmeden dağıldı, ancak tüm pazar günü. Armitage formülleri karşılaştırmak ve kimyasalları karıştırmakla meşguldü. Kolej laboratuvarından alınmıştır. Ne kadar çok düşünürse cehennem gibi günlüklerle. Herhangi birinin etkinliğinden daha çok şüphe etmeye meyilliydi. Wilbur Vadeley'nin sahip olduğu varlığı ortadan kaldırmada maddi amaç görevi geride bıraktı, dünyayı tehdit eden varlığı, kendisinin bilmediği bir şey. Birkaç saat içinde patlayacak ve unutulmaz Dunwichy'e dönüşecekti, dehşet. Pazartesi, görev için Doktor Armitage ile pazar gününün tekrarıydı. Elde sonsuz araştırma ve deney gerektiriyordu. Daha fazla canavar günlüğü ile yapılan istişareler çeşitli değişikliklere yol açtı. Planını ve sonunda bile büyük bir belirsizlik olduğunu biliyordu. Kalmalı. Salı gününe gelindiğinde kesin bir hareket planı vardı. Ve bir hafta içinde Dunwichy'e bir gezi deneyeceğine inanıyordu. Sonra, çarşamba günü büyük bir şok geldi. Köşede gizlenmiş Arkham Advertiser, Associated tarafından alay konusu küçük bir haberdi. Basın, kaçak viskisinin ne kadar rekor kıran bir canavarı anlatıyor. Dunwich ayağa kalkmıştı. Armitage, yarı şaşkın halde, sadece telefon edebiliyordu. Rice ve Morgan için. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar konuştular, bir sonraki gece. Gün, hepsi için hazırlık fırtınasıydı. Armitage, korkunç güçlerle uğraşacağını biliyordu ama vardı. Diğerlerinin daha derin ve kötü niyetli müdahalelerini iptal etmenin başka yolu yok. Ondan önce yapmıştı. Cuma sabahı, Armitage, Rice ve Morgan motorla Dunwichy'e doğru yola çıktılar. Köye öğleden sonra bir civarında varıyorlardı. Gün güzeldi. Ama en parlak güneş ışığında bile sessiz bir korku ve tuhaf, garip kubbeli tepelerin. Derin ve gölgeli vadilerinin etrafında süzülen gizli bir kabus hissi vardı. Ara sıra, bir dağın zirvesinde, gökyüzüne karşı ince taş dairesi görülebiliyordu. Osborne'un dükkanında sessiz bir korku havası sezildi. Korkunç bir şeyin gerçekleştiğini biliyorlardı. Ve kısa süre sonra Elmer Frye'nin evinin ve ailesinin yok edildiğini öğrendiler. O öğleden sonra boyunca Dunwich'te dolaştılar. Yerlilere olan biteni sorgulamak ve kendi gözleriyle görmek için. Kasvetli FRYE harabesinin etrafında. Artan korku sancılarıyla katran benzeri yapışkanlığın kalan izleri. FRYE bahçesindeki küfürlü ezilmeler. Yaralı Seth Bishop'un sığırları. Ve çeşitli yerlerde bozulmuş, ezilmiş bitki örtüleri vardı. Yukarı ve aşağı giden Sentinel Hill patikası. Armitage için neredeyse felaket derecede büyük bir önem taşıyordu. Ve zirvedeki karanlık, sunak benzeri taşa uzun uzun baktı. Sonunda ziyaretçiler, eyalet polisi ekibinden haberdar oldular. O sabah ilk telefona yanıt olarak Aylesbury'den gelen subaylar, FRYE trajedisinin raporlarını aldıktan sonra buraya aramaya ve mümkün olduğunca notları
Karşılaştırmaya karar vermişlerdi. Ancak bu, planlanmaktan çok daha zordu. Çünkü partiden hiçbir iz, hiçbir yön bulunamıyordu. Bir arabada 5 kişi vardı. Ama şimdi o araba FRYE bahçesindeki harabelerin yanında boş duruyordu. Orada polislerle konuşan yerliler, başta şaşkın görünüyordu. Armitage ve arkadaşları da öyle. Sonra yaşlı Sam Hutchins'in aklına bir şey geldi. Rengi soldu, farı dürttü ve nemli. Derin havanın sardığı yakınlardaki ıssız vadiye işaret etti. "Aman tanrım," diye nefes nefese söyledi. "Onlara o vadiye gitmemelerini söylemiştim. Ve kimsenin o izlerle, öğle karanlığında çığlık atan o whippoorwill kuşlarının kokusuyla oradan sağ çıkamayacağını hiç düşünmemiştim." Yerlilerin ve ziyaretçilerin içinden soğuk bir ürperti geçti. Herkesin kulağı, içgüdüsel ve bilinçsiz bir dinleme çabasıyla gerilmişti. Armitage, şimdi gerçekten dehşetle karşı karşıya olduğunu ve devasa bir felaketin sorumluluğunu hissettiği için titriyordu. Gece yakındı ve o zaman dağlardaki o lanet, o kadim korku serbest kalacaktı. Negotium perambulans tenebris. Yaşlı kütüphaneci, ezberlediği formülü içten içe tekrarladı ve yanındaki kağıtları sıkıca tuttu. Elektrikli el fenerinin çalışır durumda olduğunu kontrol etti. Yanındaki Rice, böcek ilaçlamasında kullanılan türden metal bir püskürtücü aldı. Morgan ise büyük av tüfeğini çıkarırken, meslektaşının, hiçbir maddi silahın işe yaramayacağı, yönündeki uyarılarına kulak asmadı. Armitage, o korkunç günlüğü okuduktan sonra, ne tür bir tezahürle karşılaşacağını çok iyi biliyordu. Ama Dunwich halkının korkusunu artırmamak için bildiklerini kendine sakladı. Umuyordu ki, canavar, dünyaya tam anlamıyla yayılmadan önce bu vahşi diyarda alt edilebilirdi. Gölgeler toplandıkça, yerliler evlerine dağılmaya başladı. Bütün kapıları, kilitleri ve cıvataları sıkıca kapatmak için sabırsızlanıyorlardı. Her ne kadar bu kilitlerin, ağaçları büküp evleri ezip geçebilecek bir güç karşısında tamamen işe yaramaz olduğunu bilseler de, titriyorlardı. Misafirlerin FRYE harabelerinde nöbet tutma planını duyduklarında başlarını salladılar ve ayrılırken onları bir daha canlı göreceklerini hiç sanmıyorlardı. O gece, tepelerin altında gürültüler vardı ve whippoorwill kuşları tehditkar bir şekilde ötüyordu. Spring Glen'den yükselen soğuk bir rüzgar, ağır gece havasına tarif edilemez. İğrenç bir koku katıyordu. 3 gözlemcinin daha önce fark ettiği, 15 yıl boyunca ölmüş ama yarı insan kalmış bir şeyin kokusuna benzer bir koku. Ama o an aranan asıl korku ortaya çıkmadı. Vadide ne varsa, zamanını bekliyordu. Ve Armitage, meslektaşlarına karanlıkta saldırıya geçmenin intihar olacağını söyledi. Sabah solgun geldi ve gece sesleri kesildi. Gri ve kasvetli bir gündüzdü. Ara sıra çiseleyen yağmurla birlikte, kuzeybatıdaki tepelerin ötesinde giderek ağırlaşan bulutlar birikiyordu. Arkham'dan gelen adamlar ne yapacaklarına karar veremiyordu. Artan yağmurdan korunmak için yıkılmamış birkaç dış binanın altında bekleyip beklememeyi, yoksa isimsiz canavarın ocağını bulmak için vadiye inip inmeme kararını tartıştılar. Yağmur şiddetle arttı. Uzak ufuklardan gök gürültüleri duyuldu. Önce hafif bir şimşek çaktı, ardından, sanki lanetli vadinin ta kendisine iniyormuş gibi, çok yakınlarında devasa bir yıldırım patladı. Gökyüzü karardıkça karardı. İzleyiciler, fırtınanın kısa ve keskin geçip ardından açık bir hava bırakmasını umuyordu. Hala korkunç derecede karanlıktı. Ve aradan 1 saatten biraz fazla bir süre geçmişti ki, yoldan gelen karışık sesler duyuldu. 1 dakika sonra, bir düzineden fazla adamdan oluşan korkmuş bir grup koşarak, bağırarak, hatta hınçla inleyerek göründü. Öndeki biri hıçkırarak ağlamaya başladı ve kelimeler netleştiğinde Arkham adamları şiddetle sarsıldı. "Aman tanrım, tanrım," diye bağırdı ses, boğuk bir çığlıkla. "Gidiyor. Ve bu sefer gündüz vakti. Tam şu an hareket ediyor. Ve Tanrı bilir ne zaman hepimize ulaşacak." Konuşmacı nefes nefese kalıp sessizleşti, ama başkası onun mesajını devraldı. "Yaklaşık 3 yıl önce, Zeb Vadeli buradaydı, telefon çaldı. Kavşakta yaşayan Miss Corey, George'un eşi. Kiralık işçi Ladder'ın dışarıda arabayla gittiğini söylüyor. Vadinin diğer tarafındaki fırtına hattını, tüm ağaçların büküldüğünü görmüş. Ve pazartesi sabahı o büyük izlerin olduğu yerde duyulan o kötü kokunun aynısını almış. Ve o ağaçların, çalılıkların yapabileceğinden çok daha fazlasını yapan
kucaklayan, dehşet verici bir ses duyduğunu söylüyor. Bütün ağaçlar yol kenarına doğru itilmeye başlamış. Ve çamuru ezip sıçratarak ilerliyorlarmış. Ama unutmayın, Ladder hiçbir şey görmemiş, sadece bükülen ağaçları ve çalılıkları fark etmiş. Sonra, Bishopsbrook'un geçtiği yere doğru ilerlemişler. Köprüde berbat bir gıcırtı ve zorlanma sesi duyulmuş. Ahşaplar çatlamaya ve yarmaya başlamış. Ve bütün bu süre boyunca, yine hiçbir şey görmemişler, sadece o bükülen ağaçları ve çalılıkları. Ve o sallanan ses gitgide şiddetlenmiş. Büyücü Wadelaine'in evine ve Sentinel Hill'e doğru yol almış. Ladder, oraya bakacak cesareti bulduğunda, yeryüzü her şeyin çamur ve su içinde kaldığı bir yer haline gelmişti. Gökyüzü o kadar karanlıktı ki, yağmur tüm izleri hızla silip süpürüyordu. Ama Glenmouth'tan başlayarak, o ağaç yatağı hala hareket ediyordu. Pazartesi günü gördükleri, varil büyüklüğündeki o korkunç baskılar hala oradaydı. Bu noktada ilk heyecanlı konuşmacı araya girdi. Ama sorun bu değil Naov. Bu sadece başlangıçtı. Zeb buradaydı, herkesi arıyordu, herkes dinliyordu. Ve Seth Bishop araya girdi. Bekçisi Sally hazır durumda yol boyunca eğik ağaçların çıkardığı sesleri duyuyormuş. Bir fil gibi yumuşak bir adımla. Sanki bir fil koşuyor ve yürüyormuş gibi eve doğru yaklaşıyormuş. Sonra aniden korku içinde o kokudan bahsetmiş. Oğlu Chenjay, pazartesi sabahı Vadeli kalıntılarında koklanan şeyle aynı olduğunu bağırmış. Köpekler çok havlıyor ve mızmızlanıyormuş. Sonra yüksek bir bağırış kopmuş. Ve Sally, sanki bir fırtına kulübeyi savurmuş gibi evin çöktüğünü söylemiş. Sadece rüzgardan ibaret değilmiş, evi çiğneyebilecek kadar güçlü bir şeymiş bu. Herkes dinliyordu. Telin öteki ucundaki herkesin nefes nefese kaldığını duyabiliyordunuz. Herkes Sally'ye bağırmış. Ön bahçedeki çitlerin yerle bir olduğu söylenmiş, ama neyin yaptığına dair hiçbir işaret yokmuş. Sonra hattın üstündeki herkes, Enseyin ve eski Seth Bishop'un bağırdığını duyabiliyormuş. Ve Sally, o ağır yükün eve çarptığını görünce çığlık atmış. Yıldırım falan değilmiş. Sadece o ön tarafın ağırlığı, eve saldıran o görünmez şey. Pencereden hiçbir şey görünmüyormuş ama. Ve sonra, her yüzdeki korku çizgileri iyice derinleşti. Sarsılan Armitage, konuşmacıyı durduracak gücü bile bulamadı. Ve o zaman, Sally bağırmış, yardım edin, ev çöküyor. Ve telefonda korkunç bir çarpışma sesi, ardından çığlık atan bir sürü ses. Elmer Frye'nin yerinin başına gelenin aynısı. Sadece çok daha korkunç. Adam durdu. Kalabalıktan bir başka ses konuştu. Hepsi bu. Telefon hattından bir ses ya da çıtırtı gelmiyor artık. Hala sessizlik var. Bunu duyan Ford'lar, arabalar ve diğerleri. Corey'nin evinde ne kadar sağlıklı erkek varsa toplandık. Buraya geldik. Ne düşündüğümüzü görün diye. Günahlarımız için Rabbin bir yargısı olduğunu düşünüyorum bunu. Çünkü hiçbir ölümlü insan böyle bir vahşetle baş edemez. Armitage, artık harekete geçme zamanının geldiğini gördü. Korkmuş ve sarsılmış köylü grubuna kesin bir dille seslendi. Takip etmeliyiz, çocuklar. Sesini mümkün olduğunca güven verici tutmaya çalıştı. Bence bu işi bitirme ihtimalimiz var. Sizler o Wadelaine'lerin büyücü olduğunu biliyorsunuz. Bu şey gerçek ve aynı şekilde ortadan kaldırılmalı. Wilbur Wadelaine'in günlüğünü ve kullandığı o tuhaf kitapları okudum. Sanırım doğru büyüleri yapabilirsem o şey yok olur. Tabii ki tam olarak emin olmak imkansız. Ama bir şansımızı denemeliyiz. Görünmez, biliyorum. Ama uzun mesafe püskürtücünün içinde, onu bir saniyeliğine de olsa görünür kılacak özel bir toz var. O zaman deneyeceğiz. Yaşıyor olması korkunç bir şey. Ama Wilbur daha uzun yaşasaydı bundan çok daha kötü olabilirdi. Dünyanın neleri atlattığını asla bilemezsiniz. Şimdi savaşacağımız sadece bu var ve çoğalamaz. Yine de çok büyük zarar verebilir. Bu yüzden topluluğu ondan kurtarmaktan asla tereddüt etmemeliyiz. Tırnak işareti. Onu takip etmeliyiz. Ve ilk yolumuz, mahvolmuş olan o yere gitmek. Biriniz bize yol gösterin. Buraları çok iyi bilmiyorum. Ama tarlaların arasından daha kısa bir yol olmalı. Ne dersiniz? Adamlar bir süre tereddütle durdu. Sonra E.R.L. Sawyer, azalan yağmurun arasından kirli parmağıyla işaret ederek yumuşakça konuştu. Sanırım Seth Bishop'un yanına en hızlı şekilde. Aşağıdaki çayırlığı kesip derenin alt kısmından girerek.
Carrier'ın biçme makinesinin oradan tırmanıp ötesindeki ormanlık alandan geçerek ulaşabilirsiniz. Üst kenar neredeyse setin oraya çıkar. Diğer tarafta biraz ötede. Armitage, Rice ve Morgan ile birlikte gösterilen yöne doğru yürümeye başladı. Yerlilerin çoğu da yavaşça onları takip ediyordu. Gökyüzü biraz olsun açılıyordu ve fırtınanın yavaş yavaş etkisini yitirdiğine dair işaretler vardı. Armitage yanlış bir yöne sapacak olduğunda, Joe Osborne onu uyardı ve doğru yolu göstermek için öne geçti. Cesaret ve özgüven yeniden yerine geliyordu. Sarp ormanlık tepenin alacakaranlığımsı havasında. Antik ağaçların arasında bir merdiven gibi tırmanmak zorundaydılar. Bu tırmanış, güçlerini ciddi bir sınava tabi tuttu. Sonunda çamurlu bir yola çıktılar ve güneşin doğduğunu gördüler. Seth Bishop'un evinin biraz ötesinde. Eğik ağaçlar ve korkunç derecede belirgin izler, o şeyin oradan geçtiğini açıkça gösteriyordu. Sadece birkaç anlarını, virajın hemen yanındaki harabeleri inceleyerek geçirdiler. O FRYE olayı burada da tekrarlanmıştı, ortada ne ölü ne de canlı bir şey vardı. Bishop evi de çökmüş bir kabuk haline gelmişti, ahırla birlikte. Hiç kimse o kokunun ve katran yapışkanlığının içinde kalmak istemiyordu. Ama hepsi içgüdüsel olarak o korkunç baskı izlerini takip etmeye devam ettiler. İzler, harap olmuş Vadeli çiftlik evine ve Sentinel Hill'in yamaçlarında sunak taşını taşıyan tepeye doğru uzanıyordu. Adamlar Wilbur Vadeli'nin yaşadığı yerden geçerken, görünür şekilde ürperdiler. İsteksizlik ile merak duygusu birbirine karışmıştı. Büyük bir evi bulmak zordu belki, ama bu ev, şeytani ve acımasız bir kötülük taşıyordu. Sentinel Hill'in tabanında, izler yoldan ayrıldı. Canavarın tepeye gidiş ve dönüş güzergahında, geniş alanlarda taze bükülmeler ve ezilmeler görünüyordu. Armitage yanındaki güçlü cep teleskobunu çıkardı ve tepenin dik yeşil yamaçlarını taradı. Ardından aletini, görüşü kendisinden daha keskin olan Morgan'a uzattı. Bir süre baktıktan sonra Morgan keskin bir sesle bağırdı. Dürbünü EAR Sawyer'a uzattı ve parmağıyla yamaçta bir noktayı işaret etti. Sawyer, optik cihazları pek kullanmadığı için başta biraz zorlandı. Ama Armitage'ın yardımıyla sonunda mercekleri odaklamayı başardı. Bunu yaptığında, çıkardığı haykırış, Morgan'ınkinden de kontrolsüzdü. Aman tanrım, çimler ve çalılar hareket ediyor. Yukarı çıkıyor. Yavaşça, yavaşça yukarı doğru sürünüyor. Şu anda ne olduğunu sadece Tanrı bilir. O an panik dalgası arayıcılar arasında hızla yayıldı. İsmi bile bilinmeyen bir varlığı kovalamak bir şeydi. Ama onu gerçekten bulmak bambaşka bir şeydi. Büyüler iyiydi, güzeldi de. Ya tutmazsa? Sesler yükselmeye başladı. Armitage'a o şey hakkında aslında ne bildiğini sormaya başladılar. Ama hiçbir cevap kimseyi tam olarak tatmin etmiyordu. Herkes, doğanın ve insan aklının sınırlarının çok ötesinde, yasak ve dokunulmaz bir şeyin kıyısında olduğunu hissetti. Sorgulama kaosu yaşandı ve sadece Henry Wheeler düşündü, düşen teleskobu kurtarmak ve çamurdan temizlemek için. Curtis tüm tutarlılığı aşıyordu ve izole cevaplar bile neredeyse fazla geliyordu ona. Ahırdan daha büyük, hepsi kıvranan iplerden oluşmuş, gövde meselesi. Tavuk yumurtası şeklinde, her şeyden daha büyük, onlarca bacak gibi. Adım attıklarında susan domuz kafalılar. Sağlam bir şey yok. Hepsi jöle gibi ve ipleri. Kıvranan ipleri itmiş birlikte, her yerde büyük kabarmış gözler var, 10 ya da 20, ağız. Ya da yanları boyunca dışarı çıkan, boru kadar büyük sandıklar. Ve hepsi dönüyor, açılıyor ve kapanıyor. Hepsi gri, daha nazik mavi ya da mor halkalar. Ve Tanrı cennette, üstteki o hafif yüz. Bu son anı, her neyse, zavallı Curtis için çok ağır oldu. Ve daha fazla bir şey söylemeden, tamamen bayıldı. Fır ve Will Hutchins onu yol kenarına taşıyıp, nemli yere yatırdı, çimen. Henry Wheeler, titreyerek kurtarılan teleskobu aldı, dağda ne yapacağını görmek için. Lenslerden fark edilebiliyordu. 3 küçük figür, görünüşe göre zirveye doğru hızla koşuyordu. Dik eğim izin veriyordu. Sadece bunlar, başka bir şey yok. Sonra herkes fark etti. Arkadaki derin vadide garip bir şekilde mevsimsiz bir gürültü. Ve hatta içeride, Sentinel Hill'in çalılıkları, sayısız şarkının sesi, keçi ardıçlarının ve onların tiz korosunda bir nota gizleniyormuş gibi görünüyordu. Gergin ve kötü bir beklenti içinde. EAR Sawyer şimdi teleskobu aldı.
Ve 3 figürü şu şekilde bildirdi. En üst sırtta, neredeyse sunak taşının hizasında duruyor. Ama ondan oldukça uzakta. Bir figür, dedi. Ellerini ritmik aralıklarla başının üstüne kaldırmak. Ve Sawyer durumu dile getirdiğinde, kalabalık bir şey duymuş gibi görünüyordu. Uzaktan hafif, yarı müzikal bir ses, sanki yüksek bir ilahi gibi. Jestlere eşlik ediyordu. Üzerindeki tuhaf silüet. Uzak zirve, sonsuz bir grotesk manzara olmalı ve etkileyiciydi. Ama hiçbir gözlemci estetik modunda değildi, minnettarlık için. Sanırım büyüyü söylüyor, diye fısıldadı Wheeler. Teleskobu geri kaptı. Keçi ardıçları çılgınca tüdük atıyordu ve görünür ritüel. Aniden güneş ışığı, kimsenin müdahalesi olmadan azalmış gibi görünüyordu, belirgin bir bulut. Bu çok tuhaf bir olguydu ve açıkça herkes tarafından işaretlendi. Tepelerin altında karışık bir gürültü yükseliyormuş gibi görünüyordu. Garip bir şekilde, açıkça gökten gelen uyumlu bir uğultu vardı. Yıldırım çaktı. Ve meraklı kalabalık boşuna, fırtınanın habercileri. Arkham'dan gelen adamların tezahüratları artık. Kesin ve Wheeler camın arkasından hepsinin öyle olduğunu gördü. Kollarını ritmik bir yıl kaldırdılar. Uzak bir çiftlikten, köpeklerin telaşlı havlamaları geldi. Gün ışığının kalitesindeki değişim arttı ve kalabalık arttı, ufka hayranlıkla baktı. Morumsi bir karanlık, doğan gökyüzünün mavisinin hayalet bir derinleşmesinden başka bir şey değil. Bastırılmış, gürültülü tepelerde. Sonra yıldırım tekrar parladı, biraz öncekinden daha parlaktı. Ve kalabalık bunun bir gösteriş gösterdiğini düşündü. Uzak yükseklikteki sunak taşının etrafında belli bir sislik vardı. Hayır, ancak o anda biri teleskobu kullanıyordu. Keçi ardıçları düzensiz atışlarını sürdürdü. Ve Dunwich, kendini aklımsız bir tehdide karşı gergin bir şekilde hazırlıyordu. Atmosfer ise aşırı bir şekilde doluydu. Uyarı vermeden, o derin, çatlak, gürültülü vokal sesleri geldi. Onları duyan yaralı grubun hafızasından asla ayrılmayacak. Değil doğdukları herhangi bir insan boğazından doğdukları için, çünkü insanın organları verebilir. Böyle akustik sapkınlıklar yok. Birinin geldiğini söylemesi daha iyi olurdu. Çukurun kendisinden geliyordu. Kaynağı bu kadar kesin değilmiş miydi, zirvede sunaktaşı. Onlara ses demek neredeyse yanlış. Çünkü korkunç, infira bastınılarının çoğu. Ona hitap ediyordu. Kulağından çok daha ince bilinç ve korku yerlerinde, henüz. Bunu yapmak gerekir. Çünkü formları tartışmasız ama belirsiz olarak yarı ifade edilen kelimelerden. Gürültülüydü, gürültüler kadar yüksekti, gürültüler kadar yüksekti. Ve onların yankılandığı gök gürültüsü, ama görünmezlikten geliyorlardı, varoluş. Ve çünkü hayal gücü varsayımsal bir kaynak gösterebilir. Görünmez varlıkların dünyası, dağdaki toplanmış kalabalık, Base daha da yaklaştı. Ve bir darbe bekliyormuş gibi, yüzünü buruşturdu. Ama hepsi buydu. Yoldaki o solgun grup, hala sarsılmıştı. Tartışmasız İngilizce heceler, o yoğun ve şok edici boşluğun yanında, çılgınca aşağı indi. Altar taşı gibi, bir daha asla böyle heceleri duymayacaklardı. Bunun yerine, onlar, tepeleri parçalayan korkunç habere şiddetle sıçradı. Sağır edici, felaket edici bir ses vardı ki, kaynağı ister iç dünya olsun, ister gökyüzü. Hiçbir dinleyici asla yerini belirleyemedi. Tek bir yıldırım fırlatması. Mor zenitten sunak taşına ve büyük bir gelgit dalgasına kadar. Görünmez bir güç ve tarif edilemez bir koku, tepeden aşağı doğru yayıldı, tüm kırsala. Ağaçlar, çimenler ve çalılıklar bir öfke alanına çevrilmişti. Ve dağın etekindeki korkmuş kalabalık. Onları boğulmak üzereymiş gibi gösteren o ölümcül koku karşısında. Neredeyse ayaklarını yerden kesiyordu. Uzaklardan köpekler uludu. Yeşil çimenler ve yapraklar meraklı, hastalıklı sarı gri bir renge dönüştü. Ve rüzgar, ormanın üzerine ölü vipurvi kuşlarının cesetlerini dağıttı. Koku hızla kayboldu. Ama bitki örtüsü bir daha asla düzelmedi. Bugün bile, o büyümelerde ve o korkunç tepenin etrafında, tuhaf ve kutsal olmayan bir şey var. Curtis Waddell'i yeni toparlanıyordu, Arkham adamları dağdan yavaşça aşağı indiğinde. Bir kez daha parlak ve lekesiz bir güneş ışığı vardı. Ciddiydiler ve sessizdiler. Anılar ve düşüncelerle. Yerlilerin grubunu korkunç bir titremeye hapseden o sonuçlardan bile daha çok sarsılmış gibiydiler. Bir dizi soruya yanıt olarak sadece titrediler.
Kafalarını salladılar ve önemli bir gerçeği tekrar teyit ettiler. O şey, sonsuza dek gitti, dedi Armitage. Orijinal olarak neyden oluştuysa bölündü ve bir daha asla var olamayacak. Sessizlik. Öyleydi, normal bir dünyada imkansız. Sadece en küçük bir kısmı, gerçekten bildiğimiz herhangi bir anlamda maddiydi. Babası gibiydi. Ve çoğu da öyleydi. Maddi alanımızın dışındaki belirsiz bir alemde ya da boyutta. Ona geri döndü evren. Sadece en lanetli ritüellerin çıktığı belirsiz bir uçurum. İnsan küfürü, onu tepelerde bir an bile çağırabilirdi. Kısa bir sessizlik oldu. Ve o duraklamada, zavallı Curtis Wadley'nin dağınık duyuları bir araya gelmeye başladı. Ellerini başına koydu ve inledi. Hafıza, sanki durdurulduğu yerden devam ediyordu ve manzaranın dehşeti tekrar üzerine çöktü. Ah, ah, Tanrım, dedi. O haf yüz, üzerindeki o haf yüz. Kırmızı gözlü, kırışık albino saçlı, çenesiz o yüz. Wadley'ler. Sesi titriyordu. Ahtapot, kırkayak ve örümcek türüydü. Ama üzerinde, haf yüz şeklinde bir adam yüzü vardı. Öyle görünüyordu ki, büyücü Wadley'ninki gibi, ama metre ve metrelerce. Yorgun bir şekilde durdu. Tüm yerli grup birbirine bakıyordu, şaşkınlık henüz taze bir korkuya dönüşmüştü. Sadece eski Zebulon Wadley kadim şeyleri hatırlayan ama artık geçmişte kalan o yaşlı adam. Şimdiye kadar sessiz kalmışken, yüksek sesle konuştu. 15 yıl geçti, diye gevezelik etti. Eski Wadley'nin dediğini duyardım. Bir gün Lavini'nin bir çocuğunun, babasının adını çağıracağını duyardık. Sentinel Tepesi'nin zirvesi. Ama Joe Osborne onu kesip, Arkham adamlarını yeniden sorguladı. Neydi o? Neydi? Ve genç büyücü Wadley ona ne demişti, havadan geldiği gibi. Armitage kelimelerini dikkatle seçti. Bu, aslında çoğunlukla bizim uzayımızın bir parçası değil. Kendini şekillendiren, büyüyen ve hareket eden, büyüyen bir tür güç. Bizim türümüz olmayan yasalarla ilgili. İşimiz yok. Dışarıdan böyle şeyleri çağırıyorlar. Sadece çok kötü insanlar ve çok kötü tarikatlar bunu denemeye çalışır. Nefes aldı. Wilbur'da da biraz vardı. Wadley'nin kendisi. Bir şeytan ve erken olgun bir canavar yapacak kadar. Ve buradaki görüntü oldukça korkunç bir boyuttaydı. Gidiyorum, lanetli günlüğünü yakmak için. Ve eğer siz bilgi olsanız, dinamit patlatacaksınız. Cümlesini sertçe tamamladı. Yukarıdaki o sunak taşını ve diğer tepelerdeki o halka taşıyan tüm taşları indireceksiniz. Böyle şeyler, varlıkları yere düşürdü. O Wadley'lerin çok sevdiği varlıkları. İçeri alacakları varlıkları. Somut şekilde insanlığı yok etmek ve dünyayı başkalarına sürüklemek için. İsimsiz bir amaç, isimsiz bir yer için. Son sözleri havada asılı kaldı. Ama az önce geri gönderdiğimiz şeye gelince. Wadley'ler onu yükseltmek için gelecek işlerin korkunç bir parçasıydı. Hızla büyüdü ve büyüdü. Wilbur'un hızlı ve büyük büyüme sebebinden. Ama onu yendik. Çünkü içinde daha fazla dışsallık barındırıyordu. Ve son bir vurguyla ekledi. Gerek yok. Wilbur'un bunu havadan nasıl çağırdığını sormaya. Bunu açıkça belirtmedi. Öyleydi. İkiz kardeşiydi, ama babasına daha çok benziyordu.